Evet, sağlık vaktinde partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen yine konuğum. Sizlerden gelen soruları soracağım kendisine. Hocam, yüz güzelleştirme cerrahisi nedir? Son zamanlarda popüler olan cerrahi işlemlerden bir tanesi sanırım FFS Evet. olarak. Ayrıntıları sizden duyalım. Şimdi İngilizcesi bunun aslında yüz kadınsılaştırma cerrahisi, yani facial feminization surgery diye geçiyor. Bu tabii ki özellikle son yıllarda pek çok kadının da talep ettiği bir uygulama. Şimdi buradaki yaptığımız işlem aslında önce bir felsefesinden bahsedeyim. Daha sonra da neler yaptığımızdan bahsedeyim. Çünkü bu öyle bir cerrahi işlemde 7-8 tane ameliyattan bahsediyoruz. Bayağı. Evet. Yani kombine bir şekilde yapabilirsiniz ya da ikiye bölebilirsiniz. Bir kısmını önce bir kısmını sonra yapabilirsiniz. Ama işin felsefesi ne? İşin felsefesi aslında şu: daha güzel, daha oranlı bir yüz elde etmek. Şimdi yüz deyince, yüzü hep böyle programlarda anlatırım. Yüzü 1/3 üst, 1/3 orta, 1/3 alt kısım olarak değerlendirmek lazım. Yani yüzü şöyle böldüğümüzü düşünün. Şimdi burun bunların içerisindeki en önemli organ. Çünkü yüzü en çok değiştiren karakteristik olarak burundur. Şimdi burnu mutlaka, eğer ki böyle bir problem olan kişi varsa, mutlaka yapmalısınız. Yani burnu daha böyle kemerliyse kemerini alırsınız. İşte güzelleştirme, mesela kadınsa bu daha böyle kavisli yaparsınız, biraz hafif kalkık yaparsınız ki bütün bunu yaparken de doğal sınırları bozmamak koşuluyla. Yani hiçbir zaman böyle abartılı kalkık ya da abartılı kavisli böyle Barbie nose falan burundan bahsetmiyorum. Daha böyle ama feminen bir burundan bahsediyorum. Şimdi bazı hanımlar mesela geliyor, burnu düşük. Şimdi burnu düşükse eğer, bu zaten otomatik olarak o kişiyi hem daha yaşlı gösterir hem de güzelliğini bir miktarda olsa ket vurur. Bunun burun ucunu biraz kaldırdığın zaman, eğer kalın bir burunsa onu biraz incelttiğiniz zaman, üstteki o kemerli kısmı aldığınız zaman çok daha feminen, çok daha hoş gözükür. Demek ki yüz güzelleştirme cerrahisinin en önemli parçası aslında burun. Şimdi burnu geçtikten sonra üst 1/3'e birazcık zoom oluyoruz. Şimdi buradaki istediğimiz şey nedir? Normalde tam böyle burun kökünden saçlı sınıra kadar olan mesafe normal bir bayanda bir ya da erkekte fark etmez 7-8 santimetre civarındadır. Eğer sizin alnınız çok açıksa, yani saçınız çok geriden başlıyorsa bunu düzeltmek gerekiyor. Ya da alnınız çok darsa bunu genişletmek gerekiyor. Alın genişletme de mi var? Alın genişletme de mümkün, evet. Nasıl oluyor? Nasıl yapıyorsunuz bunu, alın genişletmeyi? Aslında buradaki işlem alnı kaldırmak, geriye doğru almak diye düşünebilirsiniz. Yani saçları lazerle almak değil aslında buradaki işlem. Bu tip hastalarda genellikle saç çizgisi biraz aşağıdadır. Bunu biraz yukarı doğru kaldırdığınız zaman hem kaşları kaldırmış olursunuz hem de alnı daha genişletmiş olursunuz. Çünkü derinin ekspanse olabilme, yani genişleyebilme özelliği vardır. Bunu yapabilmek için bizim direkt olarak, hani beyin cerrahları beyne girerken yaptıkları kesi vardır. Tam böyle iki kulak hizasından yapılan. Oradan açarsınız yüzü tamamen aşağı doğru. Kemiklerden ayırırsınız ve oradan bir miktar doku çıkarıp hem kaşları kaldırmış olursunuz hem de şu çizgiyi bir miktar daha uzatmış ve geriye almış olursunuz. Yani saçlı çizgiyi biraz daha geri plana almanız mümkün. Bu da bir şekilde alnı genişletme cerrahisi olarak değerlendirilebilir. Vay canına. Onun dışında eğer alın bölgesi genişse bu takdirde alnı daraltabilirsiniz. Daraltmak için de bu defa saçlı çizgiyi geriden öne doğru almanız gerekiyor. Çok ciddi ameliyatlar bunlar ama. Yani aslında şöyle, bunlar tabii ki çok ciddi ameliyatlar, önemli ameliyatlar ve çok ciddi anlamda kişinin yüzünde bir değişimle karşılaşır ve kişi hakikaten kendini çok fazla mutlu hisseder. Zor işlemler değil aslında. Yani bu tip işlemleri yaparken böyle biz beyne girmiyoruz. İşte kafa kemiklerini kesmiyoruz falan. Yani öyle bir şey söz konusu dahi değil. Ama en azından işin teknik kısmını anlatıyorum. Şimdi bu alınla ilgili işlemleri yaparken eğer kişinin, bu kişi kadın olabilir, erkek olabilir. Normalde erkeklerin, bakın şu iki kaşının üzerindeki kemik bir miktar tümsektir, yukarıya doğrudur. Eğer bu alınla ilgili işlemi yaptığınızda bunu gerek saçlı deri sınırından, saçlı derinin tam hizasından, alın çizgisinden diyeyim daha doğrusu, yapabilirsiniz ya da içeriden yapabilirsiniz. Yani saçın içinden girerek yapabilirsiniz. Burayı eğer küçültürseniz,
buradaki kemik yapısını törpülerseniz buradaki o yüksekliği azaltmış olursunuz. Bu da kişiye feminen bir görüntü verir. Yani eğer bir kişi cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuşsa, yüzüyle ilgili de daha kadınsı gözükmek istiyorsa, o zaman buradaki erkeksi görüntüyü kaybetmenin tek yolu buradaki kemik dokusunu küçültmek, azaltmak, buradaki kemiklerin üzerine törpülemek gerekiyor. Ya da buradaki çıkıntılı olan kısmı eğer dokundurmak istemiyorsa alındaki şu kısmı doldurmak gerekiyor. Yani bunun hemen üst kısmını doldurmak gerekiyor. Yine güzel kadınların en önemli özelliği alınlarının hafif bombe durmasıdır. Bakın mesela sizinki biraz bombe bombe. mi? Tabii bombe şu anda. Allah Allah. Bakın şöyle hafif böyle bir Ha. bombeliğiniz var. Bazı insanların bu düz Ha, evet, ya da bak içeri doğru çukur olabiliyor. Bakın içe doğru tam şu orta kısım çukursa eğer, bakın erkeklerde burası genellikle çukurdur. Çünkü erkeklerin burası yüksektir. Evet. Siz eğer bir erkekte burayı törpülerseniz o zaman burası düz olur. Burayı doldurursanız bir miktar daha bombe olur ve daha kadınsı durur, daha feminen durur. Bu işlemle beraber normalde kaş ve kemik sınırı eşittir erkekte. Yani tam kaşınızın çıktığı yere dokunduğunuz zaman bu orbital kemiği dediğimiz, yani göz küresinin üst kemiklerinden bahsediyorum. O üst kemikleriyle aynı hizadadır. Bu kadınlarda yarım santim ile 1 santim kadar yukarıdadır. Eğer siz bunu yarım santim 1 santim yukarı yaparsanız bu kişi daha feminen durur. Bu işte kaş kaldırma ya da alın germe dediğimiz operasyon aslında teknik kısmı bundan ibaret. Yani siz bir kadın da mesela düz kaşlı olabilir. Siz onu hafif kaldırırsanız daha feminen, daha çekici durur. O yüzden de bu tip ameliyatlar günümüzde çok trend işlemler. Evet, Yani yüz güzelleştirme cerrahisinde bakın birinci basamak dediğim gibi burun, ikinci basamak kaşlar ve alınla ilgili, saç çizgisiyle ilgili işlemler. Bütün bunlar bu işin en trik, en önemli noktası. Geldik üçüncü kısım, orta yüz. Orta yüz eğer bir miktar yukarı doğru kalkık olur ise bunu gerek dolguyla, gerek yağ enjeksiyonuyla, gerek implantla ya da orta yüz cerrahisi, orta yüz germe cerrahisi, endoskopik midface dediğimiz uygulamayı gerçekleştirirseniz kişinin elmacık kemikleri daha çıkıntılı olur. Alnı ve kaşları zaten kaldırdık ya da şakağa gerdik. Bununla beraber orta yüzü yukarı kaldırdığınız zaman yüze yavaş yavaş bakın V şeklini veriyorsunuz. Yani V şeklini veriyorsunuz. V şekli kadın için daha güzel bir görüntüdür. Erkekte daha böyle kare ya da maskülen olduğu için, yani kemikler daha geniş olabilir şu alt çene kemiklerinde. Yani erkekte A şekli daha yaygın, kadında ise bu iş tam tersine V'ye doğru dönüyor. Bakın. Yani kadında V şeklini veriyorsunuz. Çeneden itibaren şu şekilde. Erkekte ise yüz daha ziyade bu şekildedir. Neyse, orta yüzü de bakın bu şekilde çözdük. Geldik alt çene kısmına, ki alt çene bu işin en önemli trik noktası. Eğer bir kişinin çenesi, bir kadının çenesi büyükse, uzunsa bunu küçültmek mümkün. Eğer genişse daraltmak mümkün. Çünkü erkekte çene daha köşelidir bakın. Daha köşeli bir çene vardır. Kadında ise daha sivri bir çene kontürü vardır. Eğer kadın köşeli bir çenesi varsa bu çeneyi kenarlarından törpüleyerek ya da buradan bir kesi yapıp aradan bir parça çıkıp tekrardan bu çeneyi, kemikleri birleştirdiğiniz zaman direkt V şekline ulaşabilirsiniz. Eğer jawline dediğimiz çene köşeleri kadında geniş durabilir. Pek çok ben böyle hastayla karşılaşıyorum. Az da değil yani bu oran. O kişilerin çene köşelerini törpülediğinizde, ki ben son paylaşımlarından bir tanesinde bunu yaptım aslında ve paylaştım. Çok da yorum geldi. Yani pek çok kişi böyle bir işlemin yapılabildiğinin bile farkında değil ki. Zaten çok fazla yapılmıyor ülkemizde bu tip cerrahi uygulamalar. Mesela böyle yaptığımızda direkt olarak bakın bahsettiğim V şekline ulaşmış oluyoruz. Demek ki böyle bir ameliyatta neler yapıyoruz? Birincisi kaş kaldırıyoruz. Çene üst kemikleri gerekirse törpülüyoruz. İkinci uygulama. Burun yapıyoruz. Orta yüzü yapıyoruz. Alt çeneyi yapıyoruz. Alt çeneden kastım bu. Beraberinde eğer ki bu kadınsılaşmak istiyorsa, daha feminen gözükmek istiyorsa bişektomi yapıyoruz. Ve dudak mesafesi uzunsa lip lift dediğimiz üst dudak mesafesini de kısaltıyoruz. Bakın ne oldu? 7 tane ameliyattan bahsettik.
Peki bunların maliyetleri ne? Bunlar tabii Yani bir ki hasta geldiğinde size yani ne kadarı gözden çıkarması lazım ortalama? şimdi şöyle, bunlar tabii ki hani çok ciddi operasyonlar ve her birisi ayrı ayrı fiyatlandırılır. Tabii. Ama kombine yapıldığında tabii ki ister istemez o maliyetler ona göre daha da düşmüş oluyor. Daha da Tabii bir şekillenmiş kere oluyor. narkoz alacağım hocam, hani hepsini bir arada Evet. çıkar bak bana uygun bir şey yap falan diyen çıkıyordur mutlaka. Tabii ki, ama yani ucuz işlemler değil, olmamalı da zaten. Çünkü bunlar çok Bence ayağa de. düşecek uygulamalar Bence değil. de olmamalı. Çok böyle hani çok değerlendirilmesi ve düzgün değerlendirilmesi, kararlı olan insanlara yapılması gereken işlemler. Çünkü bu tip cerrahi uygulamayı yaptığımız hastaların kimliklerini dahi değiştirmesi gerekir. Çünkü o eski görüntüden tamamen kaybolmuş oluyor. Aslında bu bir anlamda ortomorfik cerrahi dediğimiz kimlik değiştirme ameliyatlarının da öncüsü ya da bir parçası. Yüz nakli resmen. Yüz nakli olmasa dahi, yani çünkü Hemen hemen. alttaki iskeletle ilgili işlemleri yapıyorsunuz. Yani iskelete dokunuyorsunuz. İskelet dediğimiz yüz kemiklerine Tabii. dokunuyorsunuz. Çünkü yüz germek bir yere kadar, burun yapmak, hadi orada kemikle uğraşıyorsunuz zaten de, hani göz kapağı yapmak, bütün bunlar tabii ki kişileri çok genç, çok iyi gösteriyor ama bu bahsettiğim kemikle ilgili uygulamaları da bu işin içerisine kattığınız zaman bu kişide ciddi anlamda kimlik değiştirme cerrahisi oluyor aslında. O yüzden yüz güzelleştirme, yüz feminize etme, yüz kadınsılaştırma, ki bunun tersi de mümkün. Yüzü erkeksileştirmek de, yani illa facial feminization tabii. değil, isterseniz yüz erkeksileştirme ameliyatı da yapabilirsiniz. Yani Tabii. çene köşelerini biraz büyütürseniz, çeneyi birazcık köşeli hale getirirseniz, kaşlar yüksek onu biraz düşürürseniz, elmacık kemiklerini biraz aşağı indirirseniz olur, bu sefer de tam tersine erkeksi yapma cerrahisi. Tabii yani sonuçta hani kadından erkeğe dönüşüm yaşayanlar da var. Yani hani Tabii. onlar da sonuçta o ameliyatları oluyorlar. Sadece erkekten kadına değil. Tabii ki, yani sözün kısası, yüzle ilgili yaptığınız bu uygulamalar kişinin yüzünü ciddi anlamda farklı bir görüntüye getiriyor. Daha olmak istedikleri, daha güzelleşmek istiyorlarsa, daha güzel olmak için o olması gereken oranlara, olması gereken yüz şekline çevirme cerrahisi olarak niteleyebiliriz. Tabii bunun içinde olmazsa olmazı yağ enjeksiyonlarıdır. Yani özellikle kendi vücudumuzdan alınan, kendi vücutlarından alınan yağ enjeksiyonları bu işin bir anlamda aslında son böyle cilası gibi değerlendirin. Yani tuzu biberi gibi düşünün. Çünkü bu tip hastalarda mesela üst göz kapağının olduğu mesafe çukurlaşmışsa orayı doldurabiliyoruz. Yine şakak bölgesi eğer çukursa orayı doldurabiliyoruz. Yine nazolabiyal oluklar eğer çukursa oraları doldurabiliyoruz. Elmacık kemiklerine eğer ki bir orta yüz gelme düşünmüyorsak oraları yine yağla doldurmak mümkün. Yine çenesi eğer gerideyse, bu kişilere belki bir çene cerrahisi yapmıyorsak, basit de bir problemse belki çeneyi biraz dolgunlaştırarak çok daha böyle farklı, çok daha güzel bir görüntüye getirme şansımız oluyor. Yine dudakları kalınlaştırmak bir miktar, bıyık mesafesini küçültmek, yanakların yanlarındaki o genişse eğer oradan yağ dokusu alıp, yani bişektomi dediğimiz o, hani diyorlar ya Hollywood yanağı mı diyorlar? Hollywood yanağı Öyle bir diyorlar. şeyler diyorlar galiba. O tip uygulamalar ile de biraz daha böyle çukur, avurt mu diyoruz biz buralara aslında bir anlamda. Evet. Türkçesi o şekilde. Buraları daha çukurlaştırmak ve yüzü böyle çok daha farklı bir görüntüye getirmek mümkün oluyor. Sadece bişektomi yaparak, yani sadece buradan yağ alarak bile kişilerde ne kadar değişim olduğunu bugün bu işlemi yaptıran kişilerde görülüyor. Ki bunun kat be kat fazlasını ulaşmak, kat be kat fazlasına ulaşmak da mümkün. Bu da ancak bu bahsettiğim yüz güzelleştirme cerrahisiyle mümkün olabiliyor. Bunun tabii yaş grubu da Evet onu yok. soracaktım. Evet. Hangi yaş aralığındaki hastalar size başvurmalı bu konuyla Şimdi alakalı? bu işlem için yani 18 yaşını 20 yaşını geçmiş olmak yeterli. Bu hani yaşlılara uygulanan bir cerrahi prosedür anlamına gelmiyor. İlla ki yaş grubu ileri olan kişilere yapılması gerekmiyor. Yani bu 20'li yaşlarda da yapılabilir, 25'li yaşlarda da yapılabilir. Çünkü buradaki aslında olay yüzün oranını değiştirmek, yüzü çok daha çekici, çok daha atraktif veya kişinin istediği görüntüye getirmek aslında buradaki yapılan işlem o. O yüzden bunu tabii yaş grubu ileri kişiye de yapabilirsiniz. Yani orada beraberinde gençleşmeyi de
eklersiniz. Ama buradaki asıl amaç oranları sağlayarak yüzü güzelleştirebilecek en iyi orana, en iyi görüntüye getirmek. Bununla ilgili olarak şimdi yüz güzelliği ile ilgili olarak mesela şöyle bir çalışma yapılmış. 500 tane farklı ırktan ya da 1000 tane kişiyi aynı kamerayla, aynı mesafeden yüzlerini çekiyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar ve bunu bir bilgisayar programına yüklüyorlar. Bilgisayar programına diyorlar ki bilgisayar sen bunu mix et ve en iyi oranı oluştur. O yüzden melezler aslında dünyanın en güzel ırkıdır. Tabii. Gerek yüz olarak gerek vücut olarak. Kas yapısı olarak da bizden farklılar. Evet, kas yapısı olarak. Yani melez dediğimiz mesela bir siyahi ile bir Çinlinin, bir beyaz ile bir Kızılderilinin birleşiminden oluşan ırk aslında en güzel ırk oluyor. Neden? Çünkü Doğru. hepsinin kendine göre farklılıklarını almış oluyor. Tabii. Onların bir de kas yapısı ince ve uzun kas yapısı olduğu için çok daha farklılar bizden. Evet, yüz için de aynı şey geçerli. 500 ya da 1000 kişinin resmini mix edip bilgisayardan diyorsunuz ki siz bana buradaki tam şeyi ver. Hani ortalama yüzü ver. Ortalama yüzü verdiğinde oluşturdukları erkek yüzü ve kadın yüzü aslında dünyanın en güzel yüzü olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü birinin alnı geniş, birinin alnı dar, birinin çenesi geride, birinin çenesi önde, birisinin çenesi geniş, birisi dar, elmacık kemiği yüksek, düşük. Nihayetinde o oranda bahsettiğimiz mixed edilmiş resimdeki görüntü bizim aslında arzu ettiğimiz görüntü. Ki burada mesela işte kaşların kalkıklığı, elmacık kemiklerinin yine dolgunluğu çok önemli. Mesela günümüzde yine trend olan bir işlem var. Nedir? Çekik göz, değil mi? Badem göz. Badem çekik göz, fox eyes, cat eyes, ceylan göz, işte Japon göz, Çin göz ne derseniz deyin yani. Aynen. Sonuçta bu aslında çok önemli bir ameliyat. Ama burada yaptığınız o küçük dokunuş ırksal değişim veriyor aslında. Farkında mısınız? Tabii. Bakın ırksal, çünkü çekik gözlü yapıyorsunuz kişiyi. Yani bir anda normal bakan bir göz çekik bir hale geliyor. Irksal değişim aslında. Yani bu ameliyata karar verecek olan kişinin hakikaten bu tip işlemleri uygulamaları böyle gördüm hadi gidip yaptırayımla olmaz bunlar. Bunun için çok ciddi düşünmeli, karar vermeli. Çünkü bizim yaptığımız işlemler kalıcı işlemlerdir. Tabii ki. Geçici işlemler değil. Bunlar iple tuttum, astım, bıraktım da olan şeyler değil yani 6 ay, 1 yıl ya da 1 haftalık. Hatta bugün gelmenizden önce bir hasta geldi. 2 defa diyor işte kaşlarımı diyor iple diyor kaldırttırdım hiçbir işe yaramadı diyor. Tabii ki yaramaz çünkü iplerle böyle bir şey yapamazsınız. Bu mümkün değil. Bu ancak ve ancak bizim yaptığımız bu kalıcı ve tekniğe uygun cerrahi uygulamalar ile mümkün olabiliyor. Mesela lafınızı bölüyorum. Badem göz yaptığınızda aynı zamanda kaşı da mı kaldırmak gerekir? Hayır. Bunlar ayrı ayrı da yapılabilir. Yani sadece ve sadece siz bu kantus dediğimiz biz bakın burada şimdi bunun da tekniğini ya da felsefesini anlatayım. Bu çok önemli bir şey. Normalde bizim ırkımızda işte iç göz kapaklarının birleşim noktaları ile dış göz kapaklarının birleşim noktaları tam düzdür. Bu işte uzak doğullara çekiktir. O yüzden çekik gözlü deniyor zaten. Öyle değil mi? Evet. Bebekler zaten biraz çekik gözlü doğar değil mi bizim ırkımızda da? Evet. Zamanla beraber iner, yaşla beraber daha da aşağı iner. Yani bu vektör biz buna tilt diyoruz aslında. Kantal tilt diyoruz tıpçası. Bu vektör eğer düzse bu istenilen bir şey. Zaten kötü bir şey değil. Ama bu düşükse ya da gözler aşağı doğru böyle bakıyorsa yani gözün bizim sklera dediğimiz beyaz kısmı görünüyorsa bakın şu beyaz kısımları bazı Evet. insanlarda böyle açıktır ve görünür. Tamam. Bu kişileri gerçekten rahatsız edici bir şey. Bu tip hastalarda bir de beraberinde bu bahsettiğim vektör aşağı doğru ise kişiye yorgun, üzgün, bitkin bir ifade verir. Bu tip hastalar bu ameliyatın gerçek adaylarıdır. Bakın buradaki estetik kaygı değil. Bu kişiler çünkü bakışlarında böyle bir değişik bir bakış alırsınız. Siz bunu direkt olarak bu bahsettiğim ameliyatı yaptığınız zaman alt göz kapaklarının direkt ona yukarı doğru vektörünü değiştirir, yukarı doğru kaldırırsınız. Kişi çok daha düzgün bakar, çok daha güzel gözükür. Bu beyazlık da kapandığı için çok daha etkili olur.
Bunu tabii normal bireylere yaptığınızda, normal bireylerde bu takdirde ne oluyor? Irksal değişim oluyor. Yani artık çekik gözlü oluyor. Kişi bunu yaptırmak istiyorsa, bunu çekici buluyorsa tabii ki yaptırtabilir. Biz kaş kaldırma esnasında bu işlemi istersek tek dikişli, bakın çok kolay bir işlem. Bir tane dikiş alıyorsunuz, bunu burada yapıştığı noktadan koparıyorsunuz. Alıp yukarıya yarım santim ya da 3 milim, 4 milim neyse yukarı doğru alıp tespit ediyorsunuz ve bitiyor. Peki, Tek dikişlik bir işlem. Ameliyat esnasında göz çok açık kalıyor mu? Hayır. Göz hiç açık kalmaz çünkü biz ameliyat esnasında gözleri kapatırız. Çünkü benim arkadaşım bu operasyonu yaptırdı ve gözleri sanırım açık kalmış ve sonrasında ciddi bir göz kuruluğu hasarı mı bir şey korneası mı zedelenmiş bir şey oldu. Şimdi şöyle, bakın çok önemli bir konudan bahsettiniz. Gerçi konumuzda çok ilintili değil ama özellikle yüzle ilgili ya da herhangi bir cerrahi uygulama yapıyorsanız gözlerin mutlaka kapalı kalması gerekiyor. Biz bu amaçla, hatta ben videolarımda falan da görürler, hastalara özel bantlarımız var, şeffaf bantlar. Onlar zaten çok güzel yapışıyor dokuya. Direkt onu yapıştırdığımız zaman göz kapalı kalıyor. Hiçbir zaman açılmıyor. Göz açık kalmayınca da kurumuyor zaten. Anestezi doktorlar genellikle buraya krem sürerler, göz damlaları damlatırlar. Ama hastanın ameliyatı esnasında eğer göz açık kalırsa zaten çok yoğun bir ışık var. Evet. Beraberinde bir de oraya yeterince ıslatmazsanız. Çünkü bakın gözyaşımız sürekli biz bakın gözümüzü açıp kapatıyoruz. Gözümüzü açıp kapattığımızda gözyaşımız aslında gözlerimizdeki o korneamızı ne yapıyor? Siliyor. Bir silecek Tabii. gibi siliyor. Tabii. Ve o sıvı direkt olarak burnumuza akıyor. Evet. Eğer bunu ameliyat esnasında gözü zaten açıp kapatamıyor. Açık kalmış bir göz tabii ki kurur. Korneada bu defa erozyon dediğimiz hasarlar oluşur. Evet, O yüzden buna aynen. çok dikkat etmek gerekiyor ki bizim gibi hani tecrübeli hekimlerin böyle bir problemle karşılaşma şeyi yok. Çünkü Bir çok, arkadaşımın başına evet, geldi. tahmin Çok ediyorum. talihsiz bir durum. Yani inşallah da düzelecek ama bayağı problemler yaşıyor halen daha. Yani eğer çok ileri boyutta olursa, kornea erozyonu olursa kornea nakline dahi gidebilir, kör bile kalabilir. O yüzden bakın hep söylediğim şey, daima bahsettiğim şey, bakın İyi çok verirler. önemli bir cerrahi modaliteden, cerrahi bir prosedürden bahsediyoruz. Bu tip bir uygulamayı az önce bahsettiniz ya ekonomik olarak hani ucuz yaptıracağım diyerek tecrübesi zaten olmayan bir aynen yerde yaptırdığında başına gelecek felaket bu. Nihayetinde bu tip bir uygulamayı yapacaksanız eğer bunu hastane koşullarında, tıp merkezi de değil bakın hastane koşullarında olması gerekir. Çünkü bunlar çok ciddi bir ekipman gerektirir. Bakın ben böyle bir uygulamayı yapacağım hastayı kaç hekimle değerlendirip ameliyata aldığımı bilseniz mutlaka bir radyoloğunuz olmalı ve bu sizin radyoloğunuz olmalı. Bir başka radyoloji hekiminden faydalanamazsınız. Çünkü sizinle aynı perspektifte düşünmüyorsa gene sıkıntı. Tabii. Çünkü radyolog sizi doğru yönlendiremez, doğru tespit edemez. İyi bir çene cerrahınız, diş hekiminiz olmalı. O basışla ilgili problemler, çünkü yüzle ilgili ciddi değişimlerden bahsediyoruz yani. Kesinlikle. Çok iyi bir diş hekiminiz olması gerekiyor. Çok iyi bir dahiliye hekiminiz olması gerekiyor. Hastanın ekstra bir hastalığı var mı yok mu değerlendirmesi babında. Çok iyi bir kulak burun boğazcınızın da olması gerekiyor. Yerine göre çok iyi bir beyin cerrahınızın olması gerekiyor. Ki ben kendi ameliyatlarımda, kendi pratiğimde bütün bu hekimlerden oluşturduğumuz bir kadroyla hastayı değerlendirdikten sonra ben bu ameliyatı gerçekleştirebilirim. Harika. Yani mesela diyelim ki işte bu fasyal feminizasyon cerrahisinde bu üstteki frontal kemik dediğimiz alnın bu çıkıntılı olan kısmı bu erkeklerde de bazen aşırı çıkıntılı olabiliyor. Yani illaki bu kadınsılaştırmak amaçlı değil. Bazı erkekler geliyor şu kısım inanılmaz önde. Çok sert gösteriyor kişiyi. O kişi bunu torpil etmek istiyor. Bu kadınsılaştırmak için değil. Erkek de güzelleşmek isteyebilir. Yani sadece kadınlara has bir ameliyat değildir. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz güzel bilgilerden dolayı. Efendim sağlık vakti operatör doktor Fatih Dağdelen'le beraber devam etmişti. Yine sizlerle beraber olacağız.